Free Teknoloji'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda TürkSat 4A otomatik kanal arama nasıl yapılır? TürkSat güncel frekansları nelerdir? TürkSat manuel arama nasıl yapılır? Birlikte incelemeye çalışacağız arkadaşlar. İsterseniz aşağıdaki linklerden www.freeteknoloji.com üzerinde daha önce paylaşmış olduğumuz otomatik arama nasıl yapılır? Adım adım inceleyebilirsiniz. Frekansları bulabilirsiniz arkadaşlar. Bugünkü kurulum adımlarını arkadaşlar Nex, Minix, Black HD üzerinden yapacağız. İsterseniz siz de kendi uydu cihazınıza göre menüye girerek kurulum ayarlar bölümünden tek kanal arama, TürkSat frekanslarına girerek şebeke aramayı network'ü açık konuma getirerek tarama yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu işlemleri nasıl yapacağız? Birlikte incelemeye çalışalım arkadaşlar. Uydu cihazımız üzerinde menü bölümüne geliyoruz. Menü butonuna bastığımızda gelen ekranda uydu kurulum ve TürkSat hızlı kurulum gibi seçenekler çıkıyor. Burada uydu kurulum bölümüne tıklıyorum. Açılan bölümde gördüğünüz gibi sol tarafta uydu kurulumu TürkSat, Hellas, Eutelsat gibi birçok uydu seçenekleri var. Biz TürkSat üzerinde arama yapacağımız için TürkSat bölümüne geliyoruz. Gördüğünüz gibi en altta sinyal şiddeti ve sinyal kalitesi olmak üzere sinyal değerlerini görebiliyorum. Burada siz arama yapmaya başlamadan önce çanak anten ayarlarınızın doğru olarak yapılandırılması gerekiyor. Eğer hatalı bir bağlantı, hatalı bir çanak sinyali varsa, yani çanağınızın ayarları doğru değilse alttaki sinyal şiddeti ya da sinyal kalitesini daha düşük göreceksiniz. Bu değerlerin düşük olması durumunda tarattığınızda çıkacak kanal sayısı da azalacaktır. Bu nedenle çanak anten ayarlarınızın doğru yapılandırıldığından emin olmalısınız. Yine www.freeteknoloji.com üzerinde çanak anten ayarları nasıl yapılır, nasıl olmalıdır bahsetmiştik. İsterseniz aşağıdaki linklerden yararlanabilirsiniz. TürkSat bölümünde kumandamızda sağ tuşa basıyorum. Gördüğünüz gibi transponder bölümü var. Yani burada kanalların, her kanalın frekans değerleri vardır arkadaşlar. TP denir bunlara. Birden fazla frekans bölümü var. Burada en altta tek uydu arama, çoklu uydu arama, TP listesi ve auto dissect arama şeklinde seçenekler var. TP listesine sarı butona basıyorum. Burada şu an kanalımız, yani uydu cihazımız üzerinde yüklü olan kanal frekansları yer alıyor. Bu ekranda ekle butonuna basıyorum. Ben şu anda yapmış olduğum işlem TürkSat'ın otomatik olarak frekansını eklemek olacağı için ekle butonuna basıyorum. Yani tek tek kanal aramak yerine TürkSat'ın network'ünü girdiğimiz zaman TürkSat üzerine yer alan tüm frekansları otomatik olarak almış olacağız bu şekilde. Bu ekran üzerinde frekans bölümüne TürkSat'ın otomatik olarak arama frekansı 12.380 vertikal ve 27.500 sembol hızında çalışıyor. Bir de Türkiye Doğu frekansımız var. Bu da 12.423 horizontal ve 30.000 şeklinde. Sırasıyla taramaya çalışalım. Frekans bölümüne 12.380 frekansını yazıyorum. Sembol hızı olarak 27.500. Polarizasyon bölümüne vertikal seçiyorum ve kaydet butonuna basıyorum. Eğer daha önce sisteminizde kayıtlı bir TürkSat frekansı varsa bu TP zaten mevcut, TP'ye gidilsin mi şeklinde sorar. Evet diyorum. Gördüğünüz gibi frekans bölümüne geldim. Aşağıda sinyal şiddeti ve sinyal kalitesi geldi. Yani şu an TürkSat'ı bu sinyal seviyesinde yakalayabiliyorum. Bu ekrandayken frekansın üzerinde OK tuşuna basıyorum. Karşıma nasıl arama yapmak istediğimi soruyor. Sadece şifresiz bölümünde eğer evet dersem sadece şifresiz kanalları arayacak. Hayır dersem bütün kanalları aramış olacak. Şöyle yapalım. Bazen bazı şifreli kanallar otomatik olarak ara ara açıyor, kapatıyor şeklinde. Örneğin Bein Sport haber kanalı bazen şifreli, bazen şifresiz olabiliyor. Ya da diğer D-Smart'ın kanalları, TVB'nin kanalları gibi, spor kanalları gibi. Bunu hayır seçelim ki şifreli olsa da tarama yapsın. Kanal arama bölümünde TV ve radyo seçeneklerinden isterseniz sadece TV, sadece radyo ya da ikisini beraber artırabilirsiniz. Nit arama önemli arkadaşlar. Nit arama şebeke arama demektir. Burada evet ya da hayır seçeneği. Normal şartlarda cihazlarda otomatik olarak hayır gelebiliyor. Siz burayı evet yapmanız gerekiyor. Neden? Bazı frekanslar güncellenebiliyor ya da TürkSat üzerinde yeni frekanslar çıkabiliyor. Nit aramayı, yani şebeke aramayı evet seçerseniz bu yenilenmiş frekanslar otomatik olarak bu frekansa ekleniyor. Burada OK butonuna basıyorum. Bütün işlemleri yaptım. Sadece şifresi hayır, sadece Kanal TV, televizyon ve radyo olacak. Nit arama evet ve OK butonuna basıyorum. Aramam başladı. Şimdi bütün kanalları sırasıyla taramaya başlayacak. Gördüğünüz gibi 208 tane TV kanalı şu anda buldu. 65 tane radyo kanalı buldu. Ve bu aramasına devam ediyor. Şu anda güncel frekanslarımız Türkiye Batı kapsam alanında 12.380 frekansımız vertikal olarak işaretliyorsunuz. Sembolizmimiz de 27.500. Türkiye Doğu kapsam alanında 12.423 horizontal ve 30.000 olarak yer alıyor. İki frekanstan da kanal arama yapabilirsiniz.
Bazı kapsama alanlarına göre kanal değişkenlikleri yerel kanallar olarak değişebiliyor. Yani doğu alanındaysanız doğu frekansını, batı alanındaysanız batı frekansını deneyerek yerel kanallara da sahip olabilirsiniz. Ya da ikisini de tarattırırsınız. Tüm kanallar iç çeşitinde yer almış olur. Bu aramalar içerisinde eğer cihazınız, uydu alıcınız HD uyumluysa bu tarama sırasında çıkan kanalların bazıları HD, bazıları normal yayın veriyor. Cihazınızın alıcısı hangi standartta, hangi özellikte ise HD ya da normal özellikte standart olarak yayınları izleyebileceksiniz. Gördüğünüz gibi aramamız bitti. Şu anda biz 482 tane TV kanalı, 164 tane radyo kanalı bulduk. Bu daha da çok olabilir, daha da az olabilir. Söylediğim gibi kanal frekanslarının yani çanak anten sinyalinizin kalitesine göre ya da o anda TürkSat üzerinde yer alan kanallara göre değişebiliyor. Siz bu aramayı yaptığınızda kanalları tek tek de tarayabilirdiniz. Örneğin bir Kanal D frekansına göre Kanal D'yi, bir Show TV, bir Fox TV gibi kanalları tek tek de tarayabilirdiniz. Yerel kanalları tek tek de arayabilirdiniz. Bu gibi işlemlerde de yine aynı süreci uyguluyoruz. Yine nasıl yapıyoruz? Tekrar edelim isterseniz. Arama bitti bölümünde evet butonuna basıyorum. Menüye geleyim. Şimdi eğer bir yerel bir kanal, biz az önce yapmış olduğumuz işlemleri TürkSat'ın otomatik kanal frekansını yapmış olduk. Kanal frekansımızı girdik ve TürkSat otomatik aramalar gerçekleşti. Örneğin yerel bir kanal, X bir kanalı taratmak istiyoruz. Yani TürkSat'ın bütün kanallarını taramak yerine sadece bir kanal üzerinden işlem yapmak istiyorum. Bu durumda ne yapıyorum? Yine TürkSat bölümüne geliyorum. Frekanslar bölümüne geliyorum. Bakın en altta TP listesi bölümü var. Orada sarı butona basıyorum. TP'ler geldi. Ben yeni bir eklemek istediğim bir frekans var. Bu frekansta yeşil butonla ekle butonuna basıyorum. Buraya kanalımızın frekansı neyse o frekansı elle yazıyorum. Örneğin sembolizmimiz 30.000. Polarizasyonumuz da horizontal. Yine kaydete basıyorum. Yine aynı şekilde daha önce eklediğim için bu TP zaten mevcut TP'ye gidilsin mi şeklinde soruyor. Evet diyorum. Gördüğünüz gibi yine geldi. Buradaki sinyaller de aşağıdaki şekilde gösteriliyor. Yine %75, %80 civarlarında bir sinyal kalitesi var. Yine aramak istersem bu kanal üzerine, bu frekans üzerinde OK butonuna basıyorum. Yine bana gördüğünüz gibi şifreli, şifresiz kanal arama, TV, radyo ve şebeke aramayın nasıl olması gerektiğini soruyor. Buradaki ayarları kendinize göre yapabilirsiniz. Az önce mesela sadece şifresizi hayır yapmıştım ve bütün şifreli kanalları aramıştım. Şimdi burada da sadece şifresiz evet diyorum. Radyo istemiyorum. Sadece TV kanallarını ara diyorum. Şebeke aramayı iki şekilde de aktif hale getirmem gerekiyor. OK butonuna basıyorum. Yine tarama başlıyor. Evet, bu tarama da daha az kanal bulacaktır. Çünkü şifreli kanalları iptal ettim. Sadece şifresiz, ücretsiz olan TürkSat üzerindeki ücretsiz kanalları taramasını söyledim. Bu durumda da gördüğünüz gibi TV kanal sayısı daha az çıkacak, radyo kanal sayısı daha az çıkacaktır. Siz de bu şekilde uydu alıcınızda ayarları yaparak TürkSat'ın otomatik frekansını ya da manuel frekansını yükleyerek kanalları otomatik olarak tek tek elle girmek yerine taratabilirsiniz. Anlık olarak güncel frekansların ne olduğunu öğrenmek istiyorsanız www.freeteknoloji.com üzerinde TürkSat otomatik arama yazdığınızda güncel frekanslara sahip olabilirsiniz. Ben de videomuzun altındaki linklere güncel frekanslar linkini ekleyeceğim. Siz de bu linke bakarak az önce yapmış olduğunuz işlemleri tekrarlayarak kendi uydu alıcınızda bu işlemi tekrarlayabilirsiniz. Evet, videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Aklınıza takılan herhangi bir işlem olursa aşağıdaki yorumlar bölümüne bırakabilirsiniz. Biz de elimizden geldiğince size cevaplamaya çalışabiliriz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmamanızı rica ediyoruz. Bir başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. İyi günler dileriz.